you think you're better off alone? Selam film dizisi severler. Yepyeni bir film analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz son film analiz videomda sizlerle Kadıköy Boğası filmi üzerine konuşmuştuk. Kadıköy Boğası filmine gelen eleştirileri değerlendirmiştik. Neden eleştiri geliyor? Neden bu kadar çok eleştiri geliyor? Bunlar üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Bugün ise sizlerle Kadıköy Boğası filmi neden çekildi? Çekilme amacından biraz bahsedeceğiz. Çünkü çok fazla konuşulan, çok fazla tartışılan ve çok fazla eleştirilen ve üzerine çok fazla konuşulan bir film oldu. Kadıköy Boğası Mustafa kardeşimizin hayatını anlatan bu film neden çekildi? Ne amaçla çekildi? Bundan bahsedeceğiz. Kadıköy Boğası filmine gidilir mi? Yani yorumlara baktığımızda, gidenlerin, izleyenlerin yorumlarına baktığımızda çok da izlenecek bir film olmadığını gördük. Zaten bu filme gelen en büyük eleştiri de neden çekildiği ile ilgiliydi. Gerek var mıydı? Böyle bir filme ne gerek vardı? Üzerine en çok eleştiriler de bunun üzerine gelmişti. Ve ben de bir önceki videomda da sizlere Kadıköy Boğası ile ilgili yapmış olduğum videoda da ben de dedim ne gerek var bu filme. Şimdi ne gerek olduğunu bu videoda anlatacağız. Bu film neden çekildi? Bundan bahsedeceğiz. Evet, bu filmin çekilmesinin en büyük ana olayı para arkadaşlar. Kadıköy Boğası Mustafa kardeşimiz kullanılarak Kadıköy Boğası Mustafa kardeşimizin üzerinden para kazanmak amacıyla yapıldı. Çünkü son zamanlarda en çok ilgi gören kişi Kadıköy Boğası'ydı. En çok etkileşim alan kişi Kadıköy Boğası'ydı. Kadıköy Boğası üzerine yapılan videolar izleniyordu. Gerek Kadıköy Boğası ile birlikte çekilen videolar izleniyordu. Gerekse Kadıköy Boğası üzerine yapılan değerlendirmeler, incelemeler, analiz videoları izleniyordu. Gerekse Kadıköy Boğası üzerine yapılan edit videoları izleniyordu. Yani kısacası etkileşim alıyordu. Güzel etkileşimler almasından sonra her atılan video güzel etkileşim almasından sonra Kadıköy Boğası filminin yönetmeni de Kadıköy Boğası üzerinden prim yaparak, Kadıköy Boğası'nı kullanarak Kadıköy Boğası'ndan para kazanmak istedi ve para kazandı. Şu anda izlemeler güzel gidiyor. İzleyenlerin birçoğu filmi merak ettiği için izlediler. Gerçekten tamamı filmi merak ettiğini izledi diyemem. Ama çoğunluk kısmı filmi merak ettiler. Tabii arada Kadıköy Boğası Mustafa'yı sevenler, Kadıköy Boğası Mustafa'ya hayran olanlar, onu çok sempatik bulup da ona destek olmak amacıyla izleyenler de oldu ama genel çoğunluğu filmi merak ettiği için izledi. Merakına değdi mi? Gelen yorumlara baktığımızda meraklarına değmeyen bir film olmuş. Kadıköy Boğası Mustafa zaten tanınan bir kişiydi ama Kadıköy Boğası Mustafa YouTuber Testo Taylan'ın yaptığı ev ziyareti videosu ve arkasından yapmış olduğu vapur videosuyla ön plana çıktı. Daha çok vapur videosuyla ön plana çıktı. Çünkü vapur videosunda Kadıköy Boğası Mustafa'nın konuştuğu bir kelime onun daha da çok tanınmasını, insanlar tarafından keşfedilmesini, yönetmenler tarafından da keşfedilmesini sağladı. Ben Kadıköy Boğası Mustafa'nın filminden sonra belgeselinin de çekilebileceğini ve daha farklı Kadıköy Boğası filmlerinin olabileceğini veya bazı filmlere Kadıköy Boğası'nda dahil edip oyuncu olarak filmlere katılabileceğini, belki dizilere bile katılabileceğini düşünüyorum. Kadıköy Boğası Mustafa filminin devamının geleceğini düşünüyorum. Çünkü Kadıköy Boğası Mustafa her seferinde şunu der: 2030 yılında nişanlım Rabia ile evleneceğim der. Nişanlısı Rabia ile ilgili ikinci bir film olabilir. İsmi de Kadıköy Boğası 2 veya Kadıköy Boğası Rabia olarak ikinci bir filmin çekilebilir. Kadıköy Boğası'nı meşhur eden bu söz ne? Daha çok meşhur olmasını sağlayan bu söz ne? Çünkü Kadıköy Boğası Mustafa zaten meşhur. TikTok'tan tanınan bir kişiydi. Yaptığı hareketle çok meşhur olmuştu. Kadıköy Boğası Mustafa vapur videosunda çok fazla çerez yiyor. Yediği çerezden sonra altına yapıyor ve diyor ki altıma sıçtım. Altıma sıçtım kelimesiyle meşhur olmuş. Meşhurluğunu daha da meşhurlaştırmış bir kişi oldu. Zaten meşhurdu. Daha da çok meşhur oldu. İnsanlar şuna tepki gösterdiler. Bu kelime kullanılmamalıydı. Veya bu kelimeyi videodan kaldırabilirdik. Kaldırılmaması kendisinin meşhur olup filminin çekilmesine neden oldu. Kadıköy Boğası Mustafa filmine, Mustafa'nın Kadıköy Boğası filmine gitmeyi de düşünmüyorum. Aslında ben de merak ediyordum. Gidebilirim diyordum ama yorumlara baktığımda pek de güzel yorumlar görmedim.
gitmek istemedim. Hem parama yazık etmek istemedim hem de vaktimi boşuna harcamak istemedim. Giden arkadaşlarımız varsa filmle ilgili nasıl bir filmdi? Görüş ve düşüncelerini yorumlara yazabilir. Sizce bu film neden çekilmiş olabilir? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Zaten bizim ülkemizde ne kadar saçma şeyler ön plana çıkıyor, etkileşim alıyor, para getirme ihtimali yüksekse herkes onu kullanmaya başlıyor. Herkes ya o kişiyle video çekmeye başlıyor, ya o kişinin belgeseli yapılıyor, ya o kişi bir film veya dizide oynatılıyor. Yani birçok konu. Yani para her şeyin önüne geçiyor. Kadıköy Boğası Mustafa filminde de para öne geçti ve Kadıköy Boğası Mustafa üzerinden güzel paralar kazanıldı. İkincisini de bekliyorum. Artık ne zaman olur bilmiyorum ama belki ikinci filmi çekilmeyebilir ama ben bu kadar ilgi gören, bu kadar izlenen, bu kadar gişe alan ve bu kadar para kazandıran bir filmin tek bir filmde kalmayacağını belki 2, belki 3 olarak devam edebilir. Ya da dediğim gibi Kadıköy Boğası Rabia diye farklı farklı isimlerde Kadıköy Boğası'nın serisi olabilir. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere Kadıköy Boğası Mustafa kardeşimizin Kadıköy Boğası filmi neden çekildi, ne amaçla çekildi bundan bahsettik. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizin de incelememi istediğiniz filmler veya diziler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.